Baba Masalları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizi Hayal Kütüphanesi'nin gizemli raflarına götüreceğim. Orada merakla atılan her adımda yeni bir sır açığa çıkar. Şimdi kulaklarınızı açın çünkü birazdan başlayacak hikaye sizi hiç bilmediğiniz bir dünyanın içine çekecek. Hazırsanız hadi başlayalım. Kocaman, meşe ağacından yapılmış, rengarenk kitaplarla dolu bir kütüphanenin en sevimli bekçisiydi kitap kurdu Kiki. Gözlükleri burnunun ucuna kadar kayar, tüylü parmaklarıyla her yeni kitabı büyük bir heyecanla incelerdi. Kiki'nin sıradan bir kitap kurdu olmasının tek sebebi sahip olduğu sihirli haritaydı. Bu harita Kiki'ye sadece okuduğu masalların dünyasını değil, aynı zamanda o dünyaların gerçekten var olduğunu gösteriyordu. Bir gün haritadan gelen solgun bir ışık küçük bir noktanın üzerine düştü. Haritanın gösterdiği yer Melody Ormanı'ydı. Kiki bu ismi ilk defa duyuyordu. Masal kitabını açıp baktığında Melody Ormanı'nda yaşayan tüm canlıların tıpkı bir orkestra gibi birlikte şarkı söyleyerek neşe saçtığı yazıyordu. Ama haritanın ışığı giderek soluyordu. Demek ki o ormandaki neşe bir tehlike altındaydı. Kiki hemen yola çıktı. Ormana vardığında masallarda yazanların aksine garip bir sessizlik karşıladı onu. Kuşlar ötüşmüyor, dereler şırıldamıyor, rüzgar bile ıslık çalmıyordu. Ağaçlar hüzünle bükülmüş, yapraklar donuklaşmıştı. Kiki bir şeylerin ters gittiğini anladı. Yürürken yolun kenarında titreyen küçük bir sincap gördü. Sincap korkudan iki büklüm olmuştu. "Merhaba," dedi Kiki nazikçe. "Ben Kiki. Neler oluyor burada? Neden hiç kimse şarkı söylemiyor?" Sincap titreyerek cevap verdi. "Melody Ormanı'nın kalbindeki altın çiçek soldu. Onun şarkısı sustu. O şarkı olmadan ormandaki tüm sesler de kayboldu." Kiki şaşkınlıkla etrafına bakındı. "Peki ama altın çiçek neden soldu?" diye sordu. Sincap başını yere eğdi. "Bilmiyoruz. Kimse söylemiyor. Yıllardır şarkı söylüyorduk ama bir gün aniden her şey durdu." Kiki derin bir nefes aldı. Bu gizemi çözmesi gerekiyordu. Tam o sırada bulutların arasından süzülen parlak bir ışık Kiki'nin hemen yanındaki su birikintisine vurdu. Işık suyun yüzeyinde rengarenk dans etti ve sonra gökkuşağı ejderhası Pırıltı'ya dönüştü. Kiki'nin gözleri parladı. Pırıltı, Melody Ormanı'na yardım etmeye gelmişti. "Sessizliği duydum," dedi Pırıltı'nın yumuşak sesi. "Altın çiçeği kurtarmak için ne yapmamız gerektiğini bulmalıyız." Birlikte ormanda ipuçları aramaya başladılar. Kiki haritasını açarak dikkatle inceledi. Harita, onları ormanın derinliklerindeki yaşlı bir ağacın yanına götürdü. Ağacın kovuğunda eski bir kitap duruyordu. Kiki, kitabı açtığında bir sayfanın arasına sıkışmış, yıpranmış bir kağıt parçası buldu. Kağıtta şöyle yazıyordu: "En parlak şarkılar, en küçük yüreklerin birleşmesinden doğar." Bu bir bilmece gibiydi. Kiki ve Pırıltı bu sözün ne anlama geldiğini düşünmeye başladılar. Bu sırada bir ses duyup irkildiler. Ses, ormanın yaşlı baykuşu Bilgin'e aitti. Baykuş, kanatlarını huzursuzca çırptı ve "Altın çiçeği kıskanan gölge hırsızı geldi." O, en güzel sesleri çalmaya çalıştı. Ama tek bir şeyi unuttu. "Gerçek bir şarkı tek bir sesten oluşmaz," dedi. Baykuş Bilgin'in sözleri Kiki'nin kafasındaki bilmeceyi çözdü. "Anladım," diye heyecanla haykırdı. "Gölge hırsızı en güzel şarkıyı, yani altın çiçeği susturmaya çalışırken aslında ormandaki her canlının kendi eşsiz sesini de çalmış. Onları tek tek susturarak tek bir sesi bile bırakmamış." Kiki Pırıltı'ya döndü. "Herkesi bir araya getirmeliyiz. Herkesin kendi sesinin önemli olduğunu onlara hatırlatmalıyız." Pırıltı gülümsedi.
Sihirli pullarından birini Sincap'a uzattı. "Sen de kendi sesini hatırla," dedi. Sincap, pırıltının puluna dokunduğunda içindeki korku yok oldu ve küçük bir melodi mırıldandı. Bu melodi, ormanda duyulan ilk sesti. Bu, tüm hayvanların yüreğinde bir umut kıvılcımı yaktı. Kiki, ağaçlara tırmanıp kuşlara seslendi. Pırıltı ise gökyüzüne doğru uçup uzaklardaki hayvanlara ışık gönderdi. Derken önce bir kurbağanın vıraklaması, sonra bir ceylanın nazik sesi, ardından da bir ağustos böceğinin cıvıltısı duyuldu. Herkes kendi sesini hatırlayıp şarkıya katıldı. Melodiler birleşti, güçlendi ve ormanın kalbine doğru ilerledi. Ses dalgaları solmuş altın çiçeğe ulaştı. Çiçeğin solmuş yaprakları canlanmaya başladı, parlak altın rengi yeniden parladı ve ormanı aydınlatan o eşsiz şarkı yeniden duyuldu. Orman neşesine tekrar kavuşmuştu. Kuşlar yeniden ötüşüyor, dereler şırıldıyor ve her şey adeta hayatla dolup taşıyordu. Melodi Ormanı'nın şarkısı geri geldiğinde gölge hırsızının çaldığı sesler de ona geri döndü. Ama o artık sadece en güzel sesleri değil, en güçlü ve en uyumlu sesi, yani birlik olmanın şarkısını çalmış oluyordu. Bu ses o kadar güçlüydü ki gölge hırsızı bir daha kimsenin sesini çalmaya cesaret edemedi. Çünkü artık biliyordu ki tek bir ses değil, bir araya gelen her ses en güçlü melodiyi yaratırdı. Kiki ve Pırıltı mutlu bir şekilde evlerine dönerken Melodi Ormanı'ndan gelen şen şakrak sesleri duyuyorlardı. O günden sonra Melodi Ormanı'nın şarkısı artık sadece bir şarkı değil, birlikteliğin ve farklılıkları kutlamanın bir marşı haline gelmişti. Kiki, bir sonraki keşfe hazır olmak için haritasını yeni bir macera için hazırlamaya başladı. Kiki'nin haritası şimdi daha da gizemli bir işaret taşıyor. Acaba hayal kütüphanesinin içinde onu nasıl bir sır bekliyor? Bir sonraki bölümde bu sırrı hep birlikte keşfedeceğiz. Unutmayın, en büyük maceralar bazen en yakınımızda gizlidir. Görüşmek üzere.